Arkadaşlar merhaba. Destek direnç noktalarını bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Fazla uzun tutmadan hemen boş bir sayfada önce gösterim yapıp daha sonra gerçek piyasalar üstünde göstermeye çalışacağım. Destek ve direnç noktalarımız nelerdir? Mesela örnek veriyorum. Piyasamız şu şekilde bir hareketler çizdiğini varsayıyorum. Şu şekilde tamamen yani gap boşlukları da atsın falan filan işte. Piyasamızın şu şekilde devam ettiğini varsayalım. Öncelikle bizler için şu alt bölge bir destek bölgesi kabul ediyoruz. Bunu ne için destek bölgesi kabul ediyoruz? İsminden de anlaşılacağı üzere destek. Bir şeyin o bölgeye geldiğinde destek almasını nitelendiriyor. Yani biz konumuz nedir? Ne üstüne çalışıyoruz? Piyasa, değil mi? Grafikler. Grafiğimiz destek dediğimiz alana ve bölgeye geldiğinde buradan destek almak zorunda. Daha doğrusu şöyle, zorunda demeyelim de destek almaya meyilli diyelim. Çünkü destek kırılabilir veya direncimiz kırılabilir. Yukarımızda direnç olacak. Bunların neden destek ve direnç olduğunu da hemen söyleyeceğim sizlere. Şöyle şu bölgeye de direnç diyoruz. Buraya da kırmızı yapalım. Direnç adı üstünde direnç. Yani grafiğimiz o bölgeye geldiğinde direnç olmak zorunda. Yani direnmesi gerekiyor. Şimdi bakalım. Enstrümanımız bu bölgeye gelmiş. Şu bölge bir. Şöyle çizerek gösterelim. Daha iyi olacaktır. Bu bölgeye geldiğinde bir tepki almış. İki tepki almış. Bunu bir olarak da kabul edebilirsiniz. Mühim değil yan yana. Şuradan tekrardan bir düşüyor trendimiz. Bu bölgeye geldiğinde tekrar bir destek alıp yukarıya gitmiş. Bu bölgeye gelmiş, tekrar destek almış. Bakın, enstrümanımız her aşağıya, yeşil alana yani destek bölgesine geldiğinde tepki almış ve her aldığı tepkiyle birlikte yukarıya doğru seyretmiş. Bunu birkaç defa tekrarlamış. Hatta birkaç defadan daha fazla tekrarlamış. Dikkat edin. Bir, 2, işte burayı tek kabul et. 3, 4. 4 defa bu bölgeden tepki alıp yukarıya doğru seyretmiş. Yani bizim için burası güvenli bir destek bölgesi oluşturmuş. Enstrümanımız her bu bölgeye geldiğinde destek alabilir ve veya destek almaya meyilli olarak düşünebilirsiniz. Destek noktamız bu şekilde. Peki direnç noktası nedir? Direnç noktamız da bunun tam tersi. Her üst bölgeye geldiğinde bir direniyorsa orada bir şey var demek ki. O aşamaya çıkamıyor. Bir tepki alıyor. Bu sefer desteğin tam tersi. Yani direnemediği direnç bölgesinden ne yapması gerekiyor? Aşağıya inmesi gerekiyor. Bakın buraya geliyor. Şurada bir kez test ediyor. Tepki almış, aşağıya iniyor. Tekrar geliyor. Buradan tekrar bir tepki alıyor, aşağıya iniyor. Her geldiğinde bu bölgelerden birer tepki almış ve aşağı gitmiş. Biz de bu bölgeye zaten dikkat edin 4 adet bir tekrar testi oluşturmuş burada. Biz de bu bölgeye artık direnç bölgesi diyoruz veya kabul ediyoruz. Destek ve direnç olayı bundan ibaret mi? Tabii ki hayır. Kırılım gerçekleşirse ne olur? Kırılım gerçekleşirse şu olur arkadaşlar. Kırılımların da ne olduğunu veya kırmak için mumların saatlik kapanışlarını vesaire onları ilerleyen derslerde anlatırız. Kırılım gerçekleşebilmesi için şu bölgeden diyelim test aldı. İkinci bir şekilde geliyor diyelim enstrümanız. Bu bölgede artık şu tepe seviyemiz olan şu bölgenin üzerine saatlik kapanışını mum üzerinde yapmış olursa ve şeyleri saymıyorum. İşte retestir vesairedir. Çift mum kapanışları özellikle. Hemen basit geçeceğim. Onları ilerleyen derslerde anlatırız. Bu bölgenin üzerinde saatlik kapanışını yapar ise ve kırılımını bizler için gerçekleştirdiğini anlar isek diyoruz ki artık burası bir direnç değil. Burası ne oldu? Enstrüman her geri geldiğinde buradan tepki alıp yukarı gidecektir veya gitmeye meyillidir. Hiçbir şey %100 kesin değildir tabii ki. Ve bizim için artık bu bölge dirençten desteğe dönüşmüş
olacaktır arkadaşlar. Peki şöyle diyebilir miyiz? Her direnç noktası kırıldığında destek noktası olur mu? Evet olur. Her direnç bölgesi kırılım gerçekleştirdikten sonra destek noktası olmaya e, mecburidir diyebiliriz. Aynısı destek için geçerli mi? Evet. Aynısı bizler için destek bölgesi için de geçerli. Buralarda bir kırılım olmamış gördüğünüz üzere şu bölgelerde. Diyelim ki saatlik üzerinde enstrümanımız şu bölgeden yukarı değil de aşağıya gitti diyelim. Desteğimizi kırdı diyelim ve saatlik kapanışlarını yaptı. Daha sonradan retestlerine geldi. İndi çıktı, geri geldi, geri geldi. Bu sefer ne oldu bizler için? Artık bu bölge destek değil, direnç bölgesi oldu. Bakın. Neden? Ne anlatmıştık direnç ve destekte az önce? Tepkisini bu bölgeden artık yukarıya değil aşağıya alıyor. Destek bölgesi destek alıyordu. Artık buradan destek değil bu bölge enstrümanımız için direniyor. Bir direnç bölgesi. Ve bu yüzden destek bölgesi de kırıldığında aşağıya doğru direnç bölgesi olmaya mecburdur arkadaşlar. Tabii ki kırılımlar gerçekleşmediği sürece o bölgeleri biz destek ve direnç olarak kabul ediyoruz. Bunu hemen gerçek piyasa üstünden de gösterelim. Şöyle bakalım. Mesela saatlik. Hemen örnek verelim. Bunu 4 saatlik de yapabiliriz. Hiç mühim değil. Veya 15 dakikalık da yapabiliriz. Bakın şurası bir benim için destek bölgesi olarak gözüküyor. Şu bölge 31 Temmuz ile 12 Kasım arasında. E, Şu bölgeyi kontrol edelim. Birazcık yaklaştıralım. Hatalı çizmeyelim. Küçük ihmaller olabilir. Problem değil. Peki bunları desteği direnci tam olarak uzunluğunu neye göre çiziyoruz? Arkadaşlar doğru çizimi mumların uç noktalarını almanız gerekiyor. Yani mumun kapanış bölgesiyle fitil attığı iğne dediğimiz kısmı almanız gerekiyor. Şu bölge daha şuralarda test edip geri çıkmış. Bakın şu bölgeye kadar salmış ve buradan test etmiş. Yani burası benim için saatlikte bir destek bölgesi oluşturmuş mu? Evet oluşturmuş. Neden? Çünkü enstrümanım bu bölgeye gelmiş, tepkisini almış, geri çıkmış. Gelmiş, tepkisini almış, tepkisini almış. Bakın defalarca kez tepkisini almış. Şu bölge içerisinde ben burayı destek olarak kabul etmişim. Aynı şekilde üst bölgemizde direnç olarak kabul ediyoruz. Mum ucundan aldık. Yani iğnemizin üstünden aldık. Şu şekilde de bir direnç kabul ediyoruz. Neden? Enstrümanımız her bu bölgeye geldiğinde dikkat edin. Üstten direnmiş bölgemiz enstrümana direnmiş ve enstrümanımız bu bölgelerden tepki alıp hiçbir şekilde kıramamış ve aşağılara seyir etmiş. Az önceki anlattığımız gibi gerçekleştirilmiş ve bu da gerçek piyasa üstünden görüyorsunuz. Destek ve direnç. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki şu bölgeye kadar arkadaşlar. Şurada hatta kafanız karışmasın. Yeni bir bölge çizelim. Artık ne olmuş bu bölgede? Bu bölgede bakın. Kenara kaydıralım. Bir kırılım gerçekleşmiş. Az önce bahsettiğim gibi. Destek bölgesini kırmış. Destek bölgesini kırması için gerekli şartlar var. Gerekli şartları tamamlamış ve burada kırılımını gerçekleştirmiş. Burayı desteği kırdığınızda bize ne yapması gerekiyordu? Direnç bölgesi yapması gerekiyordu, değil mi? Direnç yapmış mı? Hemen onu da bir kontrol edelim. Şöyle getirdik. Birazcık oynayabilir. Çok bir şey değil. Mum uçlarına göre ayarlıyorum. Yani ihmaller olabilir. Çok şey yapmayalım. Önemli olan mantığını anlayabilmek. Evet. Şöyle. Bakın bu bölgeyi kırmış. Kırdığında bizim için burası ne olacaktı? Direnç olacaktı. Kırmış. Tekrar yukarıya şansını denemiş. Biz bunları testliyoruz. Kırabilmiş mi yukarıya bir önceki piyasa gibi? Girip destek etmiş mi? Hayır. Kıramamış geri tekrardan. Tekrardan yuvasına dahil olamadığı için
Bu bölgeden tepki almış, aşağıya düşmüş. Tekrar geliyor, tepki alıyor, düşüyor. Yükseliyor, üst noktaya kadar tekrar tepki alıyor ve tekrar sert bir düşüş gerçekleşiyor. Ve birden fazla kez bu bölgelerden görün. Tekrar üst bölgelerden tepki alıp aşağıya düşmüş. Demek ki destek bölgemiz kırıldığında yine hatırlatmakta fayda var. Direnç bölgesi olmakla yükümlüdür ve bizler için burada dirence dönüşmüş. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki tekrardan bu bölgeyi kırıncaya kadar. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın bu bölgeyi kırıp yukarıya gitmiş. Hemen şöyle bir destek bölgesi. Hemen onu da anlatalım. Kırılımı da gerçekleştirmiş. Saatlik üzerinde. Bu bölge direncimiz kırılmış. Kırıldığında ne olacaktı? Destek olacaktı. Destek bölgesinden ne yapması gerekiyordu? Destek alması gerekiyordu. Kırdı. Gerekli şartları sağladı kırılım için. Geriye döndü test etmeye. Destek mi acaba? Bunu test edecek. Belki yuvaya da girebilirdi. Yani direnç devam ediyor olabilirdi. Geri test ediyor fakat buradan bir tepki alıyor artık. Bakın yukarıya doğru eğim. Evet, bizim için artık diyor ki e, grafiğimiz burası bir destek alanı oluşturdu. Doğru mu? Evet doğru. Sağlıyor mu şartlar? Evet sağlıyor. Hatta şöyle tam biraz daha çizelim. Tekrardan üzerinde seyir ediyor trendimiz, yükselen trend. Tekrardan aşağıya doğru bir düşüyor ve bizim için burası neydi? Destek bölgesiydi. Kırılım gerçekleşmediği sürece. Buralardan tepki alması bizler için büyük oranda eee, gerekli. Tekrar geliyor. Bakın buradaki gibi tepki alıyor mu? Evet, tekrar alıyor bu bölgede. Tekrardan almış olduğu tepkiyle tekrar yükseliyor. Bizim için hala kırılım var mı? Hala yok. Bizler için bu bölge hala destek mi arkadaşlar? Evet, destek. Şu an için 2025 12. ayın 12. gününde trendimiz hala alt bölgeyi DAX endeksimiz destek olarak saatlikte kabul görmekte. Destek ve direnç noktalarımız bu şekilde arkadaşlar. Hatta şöyle direnci de çizelim. Bakın direnci de kıramamış. Bir önceki direnç seviyelerimiz şu an güncel olarak hala geçerli. Umarım videom faydalı olmuştur sizlere. Abone olup like atmayı, takıldığınız konular var ise veya incelememizi istediğiniz grafikler, yorumlar. Bunları da videoların altına yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.